Bir şehirli köyde yaşayabilir mi? Bizi bekleyen zorluklar neler? Köyde ya da kırsalda yaşamak için nelere dikkat etmemiz lazım? Merhaba, ben Alihan. Doğma büyüme İstanbulluyum. Ancak baba tarafı Muğlalı olduğu için yaklaşık 10 sene önce emekli olmadan kendimi buranın köylerine ve kırlarına attım. Güzel bir hayat deneyimlemek istiyordum ve bununla ilgili seninle düşüncelerimi paylaşacağım. Bugünkü konumuz sosyal medya ve kırsalda yaşam. Diyeceksiniz ki şimdi ne alakası var kardeşim sosyal medya ile kırsal yaşam? Şöyle bir alakası var arkadaşlar. Sosyal medya dediğimiz olay aslında bize ham gerçekliği sunmuyor hayatımızda. Ee, Özellikle pandemi sonrasına bağlıyorum ben bunu. Çünkü pandemide insanlar evlerine kapandı. Özellikle şehirlerde yaşayanlar parka bahçeye bile muhtaç durumdaydı. Tabii bu kapalı kalmanın etkisiyle o dönem benim de takip ettiğim üzere sosyal medyada işte bir takım vloglar, işte Instagram paylaşımları ve doğa ile kırsal yaşam arasında bir sürü paylaşım oldu. Dolayısıyla insanlar bunları çok fazla şekilde takip etmeye ve tüketmeye başladılar. Amacım aslında bu sosyal medyadaki paylaşımların hayatımıza, bazı kişinin hayatını nasıl etki ettiğine dair. Özellikle pandemi döneminde biz bahçede çalışırken köyde rahat, kendi bahçemizde hayvanlarımızla beraber işimize gücümüze bakıyorduk. Nispeten şehirdekilere göre çok çok rahattık tabii ki. Ama bizim de yaşadığımız bir takım zorluklar vardı. Amacım sosyal medyada bu paylaşımları yapan insanları, özellikle YouTuber'ları falan kötülemek falan değil, yanlış anlaşılmasın. Onlar da takipçi sayısını arttırmak ve görünür kılmak adına bu işi yapıyorlar. Ama işin gerçeği şu ki gösterdiğimiz görüntülerin, ki ben de suçluyum bu konularda, Instagram'daki paylaşımlarımdan millet bana telefon edip işte o cennette yaşıyorsun bize de bir yer bulsana o cennetten filan gibi e, yer soran arkadaşlarım oldu çokça. Şöyle bir durum oluşuyor. O yarattığınız gerçeklik, aslında sahte gerçeklik, yavaş yavaş asıl gerçekliğin yerini almaya başlıyor. Güzel bir kahvaltı sofrasının ardındaki emek mesela gizleniyor. Şimdi o ürünleri elde etmek için günlerce yaptığımız çapanın, ellerimizin nasır tutmasının, bel ağrılarının, akıttığımız terin orada görselde herhangi bir yeri yok. Sadece bakıp geçilebilecek 2 dakikalık güzel, keyifli, hoş bir görüntü oluyor. Yani asıl gerçekliği gizlemiş oluyoruz. Dolayısıyla ben bu pandemi sonrasında bu görselliklerin, paylaşımların çoğaldığını ve hatta Muğla'nın, özellikle Muğla'nın pandemi sonrası %35'e varan bir göç aldığını biliyorum. Sonuçta bu göçlerle ilgili konut fiyatlarındaki devasa artışlar, kiralardaki yükselişler, yani İstanbul'daki yaşamı arattıracak düzeye gelmiş vaziyetteydi. Üstüne üstlük yaşadığınız hayattaki başka türlü olumsuzluklar da var. Örneğin bir birikiminiz var. Geldiniz burada bir arazi aldınız, ev aldınız. Güzel bir hayat yaşamayı umuyorsunuz. 2 gün sonra bir bakıyorsunuz yan tarafınızda güzel bir maden yapılmış. Hatta topraklarınız gasp edilmeye doğru gidiyor. Yani böyle cenneti yaşayayım derken cehennemin içinde buluyorsunuz kendinizi. Sonuçta bu paylaşımlarda bunların hiçbiri gösterilmiyor. Kaldı ki Tema Vakfı'nın yaptığı bir çalışma var. Yaklaşık 4 sene 5 senesi oluyor. Muğla yüz ölçümünün %65'i maden ruhsatı. Her taraf maden, çimento tesisleri dolmuş durumda. Yani böyle bir gerçekliği hiçbir sosyal medya paylaşımcıları göstermiyor maalesef. Diyelim ki herhangi bir geliriniz yok. Burada bir iş yapmak zorundasınız. Bununla ilgili zorluklar var. Ulaşımla ilgili zorluklar var. Altyapıyla ilgili zorluklar var. Enerjiyle ilgili zorluklar var. Bunun dışında işte çoluğunuz çocuğunuz varsa onların okulları,
Sosyal çevresi, çocukların sosyal çevresiyle sıkıntılar var. Pet sahibiyseniz, yani kediniz köpeğiniz varsa İstanbul'dan getirdiğiniz, onlarla ilgili bir takım dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yani hayatınızdaki aslında her şeyle ilgili burada, eğer yerleşmeyi düşünüyorsanız, dikkat etmeniz gereken birçok şey var. Şimdi kimler kırsal yaşamı yaşayabilir? Tabii ki herkes yaşayabilir. Onda bir sıkıntı yok. Herkesin doğaya, çevreye bakış açısı farklı. Ben o konuda insanları tek düze bir kalıba sokmak gerektiğini düşünmüyorum tabii ki. Benim anlayışımda birçok şeyi insanlar belki olumlamayabilir. Onların olumladıklarını da ben olumlamayabilirim. Ama demek istediğim şu ki, böyle bir yaşamı göze alıyorsanız bunun zorluklarını bileceksiniz. Bunun zorluklarını iyi etüt edeceksiniz. Ona göre yer seçeceksiniz. Evinizin yönünden tutun, yaşayacağınız ilçeye, köye, konuya, komşuya, her şeye dikkat etmeniz lazım. Ha, bir de şunu da eklemek istiyorum. Köylülerle şehirler arasındaki çatışmaları da bu videolarda gireceğim. Aslında ben bu konularda bir kitap yazıyorum. Ama dedim ki bunları ayrı ayrı başlıklar halinde burada video olarak yayınlayayım. Tabii ki çok çok uzun videolar yayınlamak istemiyorum. Çünkü hem çok seyredilmiyor hem de insanları sıkabiliyor. Değişik başlıklar altında bu konuları gündeme getiren kısa kısa videolar yapmayı planlıyorum. Biz doğadan kopmadan, doğaya yabancılaşmadan yaşamayı istiyoruz. Ve bunu yapmak için de belli başlı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. En başta doğaya çok fazla karşı gelmemeyi öğrenmemiz lazım bence. Sen de bu konuları merak ediyor ve dinlemek istiyorsan kanalıma abone olabilir ve beğenerek videolarımı takip etmeye başlayabilirsin. İyi günler.